Selamlar herkese. Evet, Araf suresi 44. ayetteyiz. Bugün yapacağımız kısımda aslında Araf suresine adını veren 46. ayet var. Araf kelimesinin geçtiği ve aynı zamanda 48. ayette de bu ifade geçiyor ve Kur'an'da zaten tek geçtiği yerde bu 46. ve 48. ayet. Evet, 44. ayetle birlikte artık cennet ve cehennem ehlini yakından tanıdık. Şimdi bu ikisinin arasındaki diyaloglar gerçekleşiyor ve biz sanki o Araf'ın üzerine yerleşiyoruz ve Araf'ın üzerinden her iki tarafı da seyreden bir konumda bırakılıyoruz. Ve dolayısıyla bu noktada her iki taraftan da alacağımız ibretler var. Cennet ehliyle cehennem ehli birbirinin arasında konuşuyorlar ve cennet ehli sesleniyor. Allah'ın vaadi gerçek miymiş diye. Çünkü bize vaat ettiğini hakikaten verdi Rabbimiz. Sizinki de gerçek mi? Allah vaat ettiğini verdi mi diye cehennem ehline sesleniyor ve onlar da evet itirafında bulunuyorlar. Zaten bu prototipteki insanların, yani ateşi hak eden insanların genellikle itirafçı konumunda olduğunu görüyoruz. Yani bu nedir? Bir şeyleri yaptıktan sonra ancak fark etmeleri, itirafname imzalamak zorunda kalmaları, eylemden sonra ne yazık ki bazı şeyleri akıl edebilmeleri anlamına geliyor bu. Allah'ın vaadinin gerçek olmasının dışında zalimler tasvir ediliyor bu ayetlerde. Zalimlerin Allah'ın yolundan ayıran insanlar oldukları ve aynı zamanda o yolun da sanki eğrilip bükülebilecek bir yolmuş gibi tanıtmaya çalıştıklarını ifade ediliyor. Bir üçüncüsü ise Araf'takiler söyleniyor. Bu Araf'takiler cennet ehline bakıyorlar ve onlara gıpta ediyorlar. Şeytan gibi kıskançlıkla değil ama gıpta ile bakıyorlar. Onların o keşke girebilseydik aslında hissiyatını görüyoruz. Bir taraftan da cehennem ehline bakıyorlar ve oradakilere de Allah'ım sakın bizi bunlara benzetme diye duada bulunuyorlar. Cennet ehli ile cehennem ehli arasında başka bir diyalog daha geçiyor. Cehennemdekiler, yani ateşle yananlar, oradakilerden su istiyorlar ama cennet ehli onlara su vermiyor. Çünkü Allah size bu suyu vermemizi yasakladı diyorlar. Normalde bir insana tabii ki yardım edilebilir. Bir insan su talebinde bulunduğunda yardım edilebilir. Ama burada hak edilmiş, artık adaletin yerini bulduğu bir mekanizma söz konusu olduğunda marazlı bir merhamete dönüşür bu. Allah'ın emrini çiğnemeye dönüşür. O yüzden de bu talebe kesinlikle ve kesinlikle hayır cevabını veriyorlar. Evet, ve en sonu bu ayetlerin aslında en çarpıcı yeri, onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu ifadesi. Çünkü evet, bu dünyada onlar gaflettelerdi. Allah'a, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın ayetlerini getiren rasullere, Allah'ın ayetlerinin içinde bulunduğu kitaba kulaklarını tıkamışlardı. Onu unutmuşlardı. Ya bunlar önemli değil demişlerdi, değersizleştirmeye çalışmışlardı. Şimdi de aslında o değersizliği dibine kadar onlar hissediyorlar. Ve evet, normalde Allah tabii ki unutmaz ve defalarca Kur'an'da o seni unutmadı diye ifadelerin olduğu yerler de var. Ama Allah onu unutanları maalesef unutuyor. Rabbim bizi onun unuttuklarından etmesin.